Herkese selamlar. Yaşadığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız, hissettiğimiz bu alem bizim gerçekliğimiz. Peki sizce bu alemin haricinde başka alemlerde olabilir mi? Bu alemde olan her şeyin başka bir alemde bir benzeri, bir kopyası olabilir mi? Hatta sizin bile. Örneğin Kur'an'da Allah Rabbul Alemin, yani alemlerin Rabbi derken hangi alemleri kastediyor olabilir? İslam aleminde bazı tefsirciler Allah'ın içinde birçok canlıyı barındıran alemler yarattığını söylemişlerdir. Kimi inanışa göre bu canlılar insanlar, cinler, melekler, hayvanlar, bitkiler, hücreler ve onların da içindeki daha küçük yapı taşı olan canlıların tümü aslında birer alemdir. Lakin bazı tefsircilere göre bu saydıklarımızın yanı sıra bu dünyada yaratılan her canlıya benzer başka canlıların da bulunduğu bambaşka bilinç düzeyinde alem veya alemlerde bulunmaktadır. Evet, biliyorum, hepinizin aklına direkt paralel evren modeli geldi. Alemler konusu ile ilgili Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan İbni Abbas, Peygamber Efendimiz'den naklettiği rivayette, gördüğümüz alemler gibi başka alemler de vardır. Hatta o alemlerde tıpkı benim gibi İbni Abbas da vardır şeklinde önemli bir açıklamada bulunmuştur. Yine bazı İslam müfessirleri 18 bin ya da 70 bin alemin olduğundan bahsetmiştir. Elbette ki Allah'ın yaratma sıfatı ve sanatı bunu yapmaya müktedirdir. Yine Cafer-i Sadık'tan nakledilen bir rivayete göre bugüne kadar dünya üzerinde bizim Adem'imizden önce 40 bin Adem gelmiştir. Buradaki Adem figürü aslında bir peygamberi temsil etmeyebilir. Adem aslında başlı başına bilinçli, mükellefiyeti olan yaratılmış varlık anlamını taşır. Yani bizim Adem peygamberimizin haricinde 40 bin akıllı, şuurlu varlık yaratılmış demek daha doğru olacaktır. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri ise Futuhat-ı Mekkiyesinde 100 bin Adem yaratıldığından bahseder. Fakat bazı kişiler bu beyana itiraz eder. Çünkü hadisi Deylemi'de geçen Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir hadise göre Allah Resulü dünyanın ömrü 7000 yıl demiştir. Ancak burada önemli bir detay var. Bu 7000 yılı insanın icadı olan takvim ile hesaplamak doğru olmaz. Zira yaratıcının ilahi takvim zaman anlayışına göre Allah katında bir gün, dünya zamanında 1000 yıl demektir. Buradan da anlıyoruz ki dünyanın ömrü ilahi zamana göre sadece 7 gündür. Tam burada önemli bir mesele var. İnsanlığın ömrü rivayetlere göre 7000 yıl. Ancak günümüzde bulunan bazı arkeolojik bulgular yapılan tarihlemede milyon yıl üzerinden konu ediliyor. Dolayısıyla bazı tefsirciler bu durumu şöyle açıklıyor. Dünyanın ömrü bizim Adem'imizin zamanı için 7000 yıldır. Milyon yıl öncesine tarihlenen arkeolojik bulgular ise bizden önceki Ademlere ait bulgular olabilir. Tam burada çok ilginç bir olay var. Yine Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiyesinde Mekke'de kaldığı yılları anlatıyor. Bu anlatımda sık sık Kabe'ye giderek tavaflar yaptığını izah ediyor. Ancak bu tavafların birinde diğer insanların gölgesini gölgede bırakacak kadar dev bir insan gördüğünü anlatıyor. Bu kişiye kim veya kimlerden olduğunu sorunca ben senin eski atalarındanım diyor. Bunun üzerine Muhyiddin Arabi Hazretleri şaşkınlık içinde tekrar soruyor. Bu devirdeki insanların atası Adem'in 6000 yıl önce yaratıldığını söylerler. Sen hangi Adem'den bahsediyorsun diye sorar. Bunun üzerine dev adam, bil ki sizin Adem'inizden evvel 100 bin Adem gelip geçmiştir diye açıklıyor. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin 100 bin Adem iddiasındaki asıl kaynağı bu olaydır. Tıpkı Muhyiddin Arabi'nin bu anlatımında olduğu gibi 2011 yılında Kabe'de çekilmiş bir amatör video kaydı ortaya çıkmıştı. Bu kayıtta
Kabe'yi tavaf eden dev insanlar açıkça görülüyordu. Söz konusu kayıt 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Ama çok daha önce çekildiği belliydi. Bu kayıtlarda Muhyiddin Arabi'nin tarifine neredeyse birebir uyan dev insanlar gerçekten de Kabe'yi tavaf ediyordu. Acaba gerçekten de bu insanlar hem hadisi şeriflerde hem de Muhyiddin Arabi'nin anlatımında geçen başka Ademlerin soyu olabilir miydi? Bilinmez. Kur'an'ın hükmüne göre Hz. Adem insan neslinin ilk misal ve örneğidir. Tüm insanların babası, kendi nefsinden yaratılan Hz. Havva da insanlığın ilk annesidir. Her iki insan da cennette yaratılmış ve bir sürede orada yaşamışlardır. Yasak meyvenin yenmesinin ardından dünyaya nakledilmişlerdir. Hz. Adem yaratıldıktan sonra eşi olan Hz. Havva da ondan yaratıldığı söylenir. Buradaki dikkat çeken husus Hz. Havva'nın yaratılışıdır ki burada Allah açıkça genetik kopya örneğini vermiş olabilir. Zira dikkatlice düşündüğümüzde Hz. Havva'nın aslında eşi olan Hz. Adem'in genetik kopyası olarak yaratıldığını görebiliriz. İnsan genetiğinde 46 kromozom vardır. Bu kromozomların 23 adedi anne, 23 adedi ise babadan gelmektedir. Şimdiye dek yapılan tüm araştırmalarda bu temel sayının değişmediği görülmüştür. Her şey büyük bir dikkat ve intizam içinde yaratılmaktadır. Kainatta bir DNA kadar bile olsun tesadüfe yer yoktur. Allah genetiklerimizdeki DNA üzerine öyle ince bir bilgiyi kodlamıştır ki bunlardan 1 gramı 1 trilyon CD'ye eşdeğer bilgi saklamaktadır. İşte ilk insandan itibaren kodlanan bu gen haritası günümüze kadar gelmiş, arada hiçbir şekilde değişme olmamıştır. Yani insan genomu 50 kromozoma veya başka bir değere değişmemiştir. İlk insandan bu yana 46 kromozom vardır ve bugün de böyledir. İnsanların tüm genetik kodları ise doğrudan Hz. Adem ve Havva ile taşınmıştır. Bakara suresi 30. ayette melekler Adem neslinin yaratılacağını öğrenince itiraz etmişlerdi. Ayette hani Rabbin meleklere ben yeryüzüne bir halife yaratacağım demişti de onlar orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ederek tesbih ediyor, tenzih ediyoruz demişlerdi. Rabbin de ben sizin bilmediklerinizi biliyorum demişti. Şeklinde bir anlatım bulunur. İşte başka Ademler olduğu fikrini savunanlar da bu ayeti kaynak gösterirler. Bu inanışa göre melekler yaratılacak olan Adem soyunun bozgunculuk yapacağını Allah daha önce Ademler yarattığı için biliyorlardı açıklaması getirilir. Daha öncekiler bozgunculuk yapmıştı ve yeni yaratılan Adem soyu da haliyle yapabilirdi. Bu yüzden melekler yeniden dünyada bozgunculuk yapacak bir Adem yaratılmasını istemediler şeklinde yorumlanır. Ancak bunun için de 2 itiraz vardır. Birincisi Adem neslinden önce yaratılan ve bozgunculuk yapanın aslında daha önceki Adem soyları değil de cinler olduğu söylenir. Keza cinler soyu Adem soyundan rivayetlere göre 2000 yıl önce yaşamışlardır. Diğer bir itiraza göre ise melekler bu itirazı yapmışlardı çünkü Allah'ın katında tüm yaratılmışların kader planı yazılı olan Lef-i Mahfuz kitabını okumuşlardı. İlk husus yani cinlerin insanlardan önce yaratılması doğru olsa da ikinci husus doğru olamaz. Çünkü Lef-i Mahfuz kitabının çok gizli ve Allah katında bulunduğu kesindir. Yani öyle her melek gidip onu okuyamaz. Fakat burada çok daha keskin, çok daha önemli bir husus vardır. Allah melekler ile olan konuşmasını anlatan ayette ben bir halife yaratacağım diyor. İşte bu cümle gerçekten de çok önemlidir. Belki de bizim Adem'imizden önce başka Ademler olduğunun en büyük dayanağı olabilir. Zira bir yerde bir halife olması için öncesinde bir selef olması gerekmektedir. Birinin halef yani halife olması için kendinden önce o makamda birinin
bulunması gerekmekte. Yani selefinin yerine geçip halef olması gerekmektedir. Şöyle düşünebiliriz. Türkiye'de X kişinin başbakan olabilmesi için bir başbakanlık makamı olması ve o başbakanlık makamında da bir başbakanın oturması gerekmektedir. İşte bu nedenle eğer Allah bir halef yaratacağım diyorsa, yaratacağı Adem'den önce de halef olan, halifelik verilmiş olan bir Adem olması gerekmektedir ki yeni gelen selefin yerine halef olabilsin. Elbette ki tüm bu anlattıklarımız bizim atamız olan Adem'den önce Adem veya Ademler olduğunu kanıtlamaz. Ancak burada anlatılanlar Kur'an-ı Kerim'de düşünmez misin ayetine muhatap olarak düşünmeye çalışmamız ve sizlerle yapılan fikir alışverişinden ibarettir. Siz de bu konuda bizimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşması için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.